İnsanları kontrol altına almanın en etkili yolu sizce ne olabilir? Bu soruyu Stalin'e sorsaydık kesinlikle aç bırakmak derdi. Hatta Stalin'in suni açlık zulmünden sonra açlığın pençesine düşen halk insan eti yemek zorunda kalmıştı. Aç insanlar çocuk avlarına çıkmış, ahali çocukları evden dışarı çıkaramaz olmuşlardı. Ölen çocukları aileleri yemeye başlamış, kendi çocuklarını yemeye midesi kaldıramayanlarsa birbirleri arasında çocuk değişimi yapıp yemişlerdi. Tüm bu bahsettiklerim inanması güç olsa da sadece bundan 90 yıl önce Türkistan topraklarında yaşandı. Editör Anlatıyorum bu bölümünde 1930 ve 33 yıllar arasında Türkistan'ın batısında kasıtlı olarak meydana getirilen Kızıl Kıtlık'tan bahsedeceğim. Peki neden özellikle Türkistan? Olayı anlamamız için biraz geçmişe dönelim. Galaşöken. Bu ismi duyduğunda Türk Cumhuriyetlerinde yaşayan insanların tüyleri ürperir. Çünkü tam da bu şahıs Stalin'in bütün açlık soykırımlarının fikir babasıydı. Hatta suni açlık soykırımı Sovyetler döneminde Galaşöken reform olarak da biliniyordu. Zalimliği ve vahşetiyle tanınan Galaşöken, Çar II. Nikolay ve ailesinin yargısız sorgusuz kurşuna dizenlerden biri de olmakla bilinir. Kazak Türklerinin hayvancılıkla geçinmesi ve milyonlarca mala mülke sahip olmaları Galaşöken'i rahatsız eder. Stalin'in emriyle Kazakistan Komünist Partisi 1. Sekreterliğine atandıktan sonra bunu bir fırsat bilir ve küçük ekim devrimi politikasını uygular. Böylece Türk halkını kıtlık soykırımına maruz bırakır. Bunun için gereken tüm altyapıyı hazırlar. İlk önce Stalin ve Galaşöken 27 Aralık 1928'de köylü mülkiyetinin müsaade edilmesine izin veren karar aldı. Böylece Sovyet askerleri köylünün mülküne ve malına rahatlıkla el koyabildi. Kitlesel ve zorla yerleştirme kampanyası göçebe ve yarı göçebe yaşayan Kazak çiftçilerini geçim kaynaklarından mahrum bıraktı. Tarım ürünleri halkın elinden eksiksiz alındı ve merkeze taşındı. Ağır vergiler getirildi. Bu uygulamalar büyük kıtlığı doğurdu. Bu büyük kıtlık Kazak Türklerinin nüfusunun neredeyse yarısını yok etti. Bazı kaynaklara göre 3, bazılarına göre ise 5 milyon civarında insan öldü. 2 milyon insansa ülkesinden göç etmek zorunda kaldı. Ukrayna'da yaşanan Holodomor olarak adlandırılan soykırımda 3 ve 8 milyon kadar insanın öldüğü bilinen bir gerçek olsa da Türkistan topraklarında yaşanan soykırımlar ve kayıplar henüz gün yüzüne çıkmış değil. Çünkü bölgedeki KGB arşivleri halen kapalı kutu. Acımasız ve türlü vahşetiyle bilinen Galaşöken'in özellikle Kazakistan'a gönderilmesinin başlı sebebi Kazakistan topraklarının zengin ve daha önce açlık görmemiş bir yer olmasıydı. Hatta Kıpçak soyundan gelen bu millet savaşkan ruhuyla Sovyetler Birliği için bir tehditti. Kıpçakların canlı ve ayakta olması diğer Türk toplulukları için cesaret verirdi. Bunu çok iyi bilen Sovyetler yok etme, sindirme ve asimile etme politikasını tam da bu bölgeden başladı. Hangi yolla olursa olsun bu halkların baş eğmeleri, güçlenmelerinin önlenmesi gerekiyordu. Böylece böl, parçala, yok et politikasıyla Sovyet rejimi Türk halklarını 70 yıl elinde tutmayı başardı. Stalin'in açlık soykırımından sadece Türkler etkilenmedi. Sessizce hükmü altında birçok millet suni açlığa kurban gitti. Bu sebeple yaklaşık 10 milyon kişi hayatını kaybetti. En çok kayıp veren ülke Kazakistan oldu. Hatta Rus tarihçi Viktor Kondarshin de politik faktörün yol açtığı tarihte ilk organize kıtlık olarak tanımlıyor. Hayvancılıkla geçinen Kazakların elinde bulunan 45 milyon büyükbaş hayvan telef edildi ve 4 milyona düşürüldü. İklim şartlarından dolayı tarıma uygun olmayan bozkırlarda insanların tek geçim kaynağı hayvancılıktı. Köylülerin ise mahsulleri ellerinden alınmasının yanı sıra bir sonraki dönem için ayırdıkları tohumlara bile el konuldu. Kızıl Ordu tüm köyleri gezip yaşayan insan kaldıysa nasıl hala hayatta kalabiliyor diye sorguya tutup işkence ederek öldürdüler. Bu uygulamalardan en çok çocuklar ve kadınlar etkilendi. Demografik hasar oldukça ağırdı. Dünya Savaşı'ndan yeni çıkan Sovyetlere ihraç edilecek ürün gerekiyordu. Çözüm arayışı içindeydiler. Stalin reform adı altında halkın tarım ürününü eksiksiz alıp ihraç ederek gerekli ihracat sonuçlarına ulaştı. Zorluk çıkaranlarsa sağ çıkabilmesi mümkün olmayan zindanlara atılmış, asılarak veya kurşuna dizilerek infaz edilmişlerdi. Güç kullanarak uyguladıkları bu yöntem hem çıkarlarını karşıladı hem de Türk dünyasındaki kanın emellerine ulaşmasına yardımcı oldu. 1928'de Stalin 100.000 ton buğdayı Avrupa ülkelerine çok ucuz bir fiyata ihraç etmişti. 1929'da 1,3 milyon, 1930'da ise 4,8 milyon, 1931'e gelindiğinde ise 5,1 milyon tona ulaşmıştı. Rusya, fakir halktan güç kullanarak sömürdüğü malları Avrupa ülkelerine gayet uygun fiyata ihraç ediyordu.
Ambarlar doluyken halk aç. Stalin ve Goloshokin bu kadar servete ulaştıktan sonra açlığı durdurabilirdi. Ancak devlet depolarında tarım ve gıda ürünleri dolup taşarken halktan alıp ihraç etmeye devam ettiler. Ellerinden hayvanları, ekinleri, yiyecekleri alınan halkın açlıktan gözü dönmüş, kedi, köpek, fare, kuş ne kaldıysa yemişlerdi. Asıl trajedi bu canlılar tükendikten sonra başlamıştı. Zulme karşı çıkan Kazak aydınları hükümet karşıtı siyasi ve askeri oluşumları desteklediler. Bu sebeple 10 yıl içerisinde 165 bin Kazak aydını toplama kamplarına götürülerek kurşuna dizildi. Böylece Stalin sömürülecek halk emellerine neredeyse ulaştı. Artık aydın, siyasetçi, akademisyen, şair ve sanatçılarını kaybeden halktan geriye yalnızca beyni yıkanması ve şekillenmesi kolay olan bir kesim kaldı. Kazakistan'ın resmi verilerine göre 1 Haziran 1930'dan 1 Haziran 1933'e kadar Kazakistan'ın kırsal nüfusu 3 milyondu. Açlıktan sonra sadece 379 bin kişi kaldı. 100 binden fazla kişi sürgün edildi. 25 bin Kazak Türk'ü hapislerde işkence görüp bir bölümü asılarak idam edilmiş, bir bölümü de kurşuna dizilmişti. Bir halk düşünün. Kendi ülkesinde azınlık kalan. Kıtlık nedeniyle Kazakların sadece 1/3'ü Kazakistan'da kaldı. Bu sebeple kendi ülkelerinde 1990'a kadar azınlık olarak yaşadılar. Günümüzde nüfusunun 50 milyondan fazla olması beklenen halkın 19 milyon olarak kalma sebebi işte bu yüzden. 1900'lerde 12 milyon olan Türkiye'nin nüfusu şimdi 90 milyona ulaştı. Zamanında Kazakistan nüfusunun yarısından az olan Özbek nüfusu ise 30 milyon aştı. 1920'lerde 13 milyon olan Kazak halkı kızıl kıtlığı yaşamasaydı şu an 18 milyon yerine en az 60 milyon nüfusa sahip olurdu. Kızıl kıtlığın Kazak halkına verdiği zarar Nazilerin Yahudileri yaptığı zulümle eşdeğer. Doğal afet sonrası meydana gelen kıtlık olmaktan öte organize, planlı ve programlı düzenlenen açlık soykırımı olduğu ise bariz belli. Suni açlık deyince Ukrayna ile Kazakistan başta gelir. Ukrayna bu olayı Holodomor olarak kabul ederek literatüre girdi. Alek Nove adlı bir yabancı bilim insanına göre Kazakistan'da yaşanan açlık Ukrayna'da yaşanan açlıktan 10 kat daha fazlaydı. Günümüzde ise her yıl 31 Mayıs Kazakistan'da siyasi baskı, sürgün ve açlık kurbanlarını anma günü olarak biliniyor. Stalin'in emriyle Kazakistan Komünist Partisi 1. sekreterliğine atandıktan sonra bunu bir fırsat bilir ve küçük Ekim devrimi politikasını uygular.